Merhaba sayın kedi sevenler. Ben Rıfkı. Bu videoda sizlerle bizler, yani kediler hakkında konuşacağız. Efendim, biliyorsunuz ki dünyanın en çok bakılan, sevilen, okşanan minnoş hayvanları biz, kedileriz. Üzgünüm ama bu bir tesadüf değil. Hem çok güzeliz hem de çok akıllıyız. Gerçekten hayatını bir ve birden fazla kediyle paylaşan insanlar çok ama çok şanslı. Allah'ım, keşke ben de insan olsaydım da birkaç kedi sahiplenseydim. Ne kadar da güzel olurdu. Peki canlarım, evrendeki tüm metiyelere kucak açan biz kediciklerle ilgili birbirinden ilginç bilgileri duymaya hazır mısınız? Hadi başlayalım. 1. Biz kedilerin burun izleri tıpkı insanların parmak izleri gibi eşsizdir. Yani dünya üzerinde ne kadar kardeşim varsa bilesiniz ki o kadar fazla burun izi var. Burunlarımızın özellikleri yalnızca bununla bitmiyor tabi. Bir insan burnunda koku almanın belirleyicisi olan reseptörlerden 1000 tane varken kedilerde 200 milyon adet var. En iyi koku alan köpek ırkları bile bu sayıya yaklaşamaz aslan parçası. Anam, ocaktaki süt yanıyor. Kız Fahriye, koş kız, Allah canını almasın. 2. Bıyıklar kedilerin denge organı değil, bir yere girip giremeyeceklerini ölçtükleri bir araçtır. Yeter mi? Yetmez. Post bıyıklarımızı daha neler için kullanıyoruz bir bilseniz. Mesela yön bulma, etrafı algılama, tehlikeleri sezme. Efendim, keratinden oluşan bıyıklarımız belirgin olarak yanaklarımızda görünür. Ama şunu da bilesiniz ki göz üzerinde, kulaklarda, çenelerde ve hatta ayaklarımızda dahi bıyık var. Her daim beyinle iletişim halinde olan bıyık köklerinde bulunan hassas sinirler sayesinde anında titreşimleri algılar ve en ufak tehlikeleri sezeriz. Ona göre ayağınızı denk alın ve lütfen bıyıklarımızı kesmeyin. Bizim oğlanın düğününde belki biraz düzelttiririm, o da o kadar. 3. Biz kediler maalesef tatlı lezzetleri hissedemiyoruz ve bu nedenle canım baklavalara gönlümüzce gömülemiyoruz. Biliyorsunuz ki kediler etobur canlılar. Olabilir, belki bazı kardeşlerimi tatlı yerken de görmüş olabilirsiniz ama bu hiç de sağlıklı bir hareket değil. Ne kadar şekerli ürün tüketirsek kalp krizi geçirme riskimiz de o oranda artar. Bu nedenle bize tatlı falan göstermeyin arkadaş. Üzülürüz bilesin. 4. Biz kedilerin patileri terler. Aslında kedilerin vücudunda insanoğlu gibi ter bezleri yok. Bu nedenle de koltuk altlarımız falan terlemiyor. Onun yerine minnoş paticiklerimiz terliyor. Yani eğer patimizi kaldırıp da koklamaya kalkarsanız hafif ekşimsi bir koku burnunuza çalabilir, bizden söylemesi. 5. Biz kedilerin meme sayıları aynı değil, farklıdır. Efendim, dişiymiş, erkekmiş hiç fark etmez. Her kedinin memesi vardır ve bu memelerin sayısı kediden kediye farklılık gösterir. Bazısında 4, bazısında 8, bazısında da 10 tane olabilir yani. Bakayım benim kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ana, sağda var solda yok. Resmen mutasyona uğramışım. 6. Biz kediler boyumuzun 5 katına kadar zıplayabiliriz. Tabi zıplarız diye de öyle pencereden balkondan atlamayız bile. Eğer böyle bir olay yaşanmışsa bilesiniz ki düşmüşüzdür. Hatta yeri gelmişken biraz da düşmeden bahsedeyim. Araştırmalara göre yaklaşık 15 metre gibi bir yükseklikten düşen kedilerin yaralanma oranı 22 metre ve üzerinden düşen kedilere göre biraz daha fazla. Tuhaf değil mi? Tam tersi olması gerekirken hem de. Ne kadar yüksekten düşersek kurtulma şansımız o kadar artıyor. Hız ve anatomi arasındaki ilişkiyi gösteren bu durumun açıklaması şu: belli bir hızdan sonra daha fazla hızlanamıyoruz ama zaman arttıkça da düzgün bir düşüş için pozisyon alabiliyoruz. 7.
Biz kedilerin tükürüğü antibakteriyel özelliktedir ve kendimizi düzenli yalayarak temizleriz. Bu nedenle kendini yalayan sağlıklı bir kedinin yıkanmasına da ihtiyaç yok. Zaten suyumu pek sevmiyoruz. Lütfen bizi banyoya sokmayın. Bir hastalık tebelleş olur falan, yalayamayız kendimizi ve çok kirleniriz. O zaman uygun materyallerle uygun ortamda yıkayabilirsiniz. Fazla aşırıya kaçmadan tabii. Ayrıca öyle iki kokladık, bir ısırık aldık diye yemeklerinizi falan çöpe atmayın. Antibakteriyel ağzımız sonuçta. İlla atacaksanız kapının önüne koyun da bir kedicik gelip nasiplensin ya. 8. Biz kediler cezadan mezadan anlamayız. Sen beni bilemedin, amacıma gelemedin, amacına varamadın, kendini yaraladın. Kedi davranışları konusunda araştırma yapanlar cezalandırma kavramının kediler üzerinde bir etkisi olmadığını söylüyor. Yani siz bize ne kadar bağırıp çağırsanız da, odaya kilitleseniz de kafa her şeye basıyor, ona basmıyor ya da işimize gelmiyor diyeyim ben size laf arasında. Bu nedenle ödüllendirme daha çok işe yarayacaktır, benden söylemesi. 9. Biz kediler de tıpkı insanlar gibi hayal kurarız. Biliyorsunuz ki zamanımızın çoğunu zaten uyuyarak geçiriyoruz. Ama sandığınız gibi her an kendimizden geçmiş halde olmuyoruz. Bazı anlar siz bizi uyur sanırken aslında bizler hayal kuruyor oluyoruz. İşte ne bileyim, yaş mamalar geliyor gözümüzün önüne, taze taze balıklar falan. Mis. Bazen de keşke kısırlaşmasaydık diye de hayıflanmıyor değiliz. İnsanoğlunun uyurken yaydığı beyin dalgalarıyla biz kedilerin yaydığı beyin dalgalarının benzer oluşu bu varsayımın kanıtı olarak gösteriliyor. Ben biraz şurada 5 dakika kestirip sarışın bir tekir hayal edeceğim. 10. Biz kedilerin köprücük kemiği yoktur. İnsanoğlunun göğüs kemiğinin üst ucuyla omuz başı arasında yer alan bu geniş kemik biz kedilerde olmadığı için kafamızın sığdığı her yerden geçebiliriz. Bu sizde kediler hırsız gibidir, sağa sola musallat olur algısı aman ha yaratmasın. Amerikan sineması, sözüm sana. Yıllarca biz kedileri başka tanıttın. Onu bir öcü gibi gösterdin. Ama unutma, kedi de olsa insan insandır. 11. Biz kedilerden eğer 3 renklisine rastlarsanız bilesiniz ki o kedi dişidir. Rastlarsa gözlerin yaşlı yavruna, suçunu bağışla, sarıl boynuna. Bunun nedeni tamamen genetik. Anne ve babadan aldıkları kromozonun etkisi burada cinsiyeti belirliyor. Baskın bir beyazın üstüne sarı siyah beneklerden kürkü oluşan bu kediler kaliko olarak adlandırılıyor. Gördüğünüz her kalikoyu oy kızım benim diye sevebilirsiniz elbette, ama bu 3 renkli bir erkek kedi olmayacağı anlamına da gelmiyor. Ama eğer erkek bir kaliko varsa bilin ki o kedi çok sağlıklı değildir ve ayrıca da kısırdır. Siz yine de görürseniz sahiplenin. Hiç olmazsa kısırlaştırma parasından yırtarsınız. Ayrıca kaliko kardeşlerimizle iyi geçinmenizi tavsiye ederim. Çünkü birçok yerde ve inanışta şans getirdiğine inanılır. 12. Biz kediler yiyecekleri pek fazla çiğnemeden de öğütebiliriz. Bu durum bizim eski, vahşi dönemlerimizden gelen bir alışkanlık. Doğal ortamımızda resmen bir savaş içerisindeydik ve yemek bulmakta zorlandığımız için bulduğumuz anda hızlıca tüketiyorduk. Hatta aslan dedelerimiz hala bu savaşın içerisinde. Allah hepsine kolaylık versin. İşleri zor valla. Yani kedimiz mamaları löp löp götürüyorsa endişelenmeyin. Ama sağlığını da ihmal etmeyin. Kontrol altında tutun tabi. 13. Biz kediler aynı tonda mırıldamayız. Fakat yavru kediler tek tonda mırıldar. Yapılan araştırmalar yavru kedilerin tek tonda mırıldadığını, yaşlandıkça da mırıldamaların 2-3 farklı tonda değiştiğini gösteriyor. Mırıldayarak titreşim yaydığımız için kas sakatlanmalarından kemik sağlığına, tansiyon dengelemesinden kalp krizi riskini azaltmaya kadar birçok şeye de iyi geliyoruz ona göre. Doktor Rıfkı Bey, Doktor Rıfkı Bey, Doktor Rıfkı Bey, miyav. 14. Biz kedilerin dili papilla yuvasıdır. Papilla ne derseniz keratin isimli bir maddeden oluşan geriye dönük dikenlere verilen ad. İşte hani sizi yalarken böyle bir hissedersiniz ya, zımpara etkisi. İşte onun nedeni bizim papillalar. Tabi esas işlevi bu değil.
Avcı kedilerin kendilerini tımarlamasında kolaylık sağlarken av kemiklerinin üzerindeki etleri sıyırmalarına da çok yardımcı olur. 15. Biz kediler insanları ve nesneleri sürtünerek işaretleriz ki kendimize ait olan belli olsun. Efendim, bizim yanaklarımızda ve kafamızda bazı koku bezleri var. İçgüdüsel olarak sürtündüğümüz zaman bu bezler sayesinde kokumuzu bırakıyoruz. Peki bunu neden yapıyoruz? Bir dahaki sefer bu tanıdık kokuyu alıp kendimizi güvende hissetmek için elbette. Ha bu bizim oğlan ya deriz mesela, ya da Ben daha önce bu dolabın kıyısından geçmiştim aslanım. Çorbada bizim de tuzumuz var. gibi. Ayrıca yeni tanıştıklarımıza vücudumuzla sürtünürken geçmişe ait hukukumuz olan sevdiğimiz, saydığımız abilere ise kafamızı sürteriz. Sevildiğinizi anladığınızda bir teşekkürü, bir ödül mamasını çok görmezsiniz artık, değil mi? Evet, kedilerle ilgili birbirinden ilginç bilgilerin yer aldığı videomuzun sonuna geldik. Lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yeri gelmişken bir de yorum yapmayı unutmayalım. Bu arada kanala yapılan bağışların bir kısmının sokak hayvanlarına gittiğini de unutmayın.